Karşınızda Audi'nin ilk elektrikli otomobili duruyor. 2020 model Audi e-tron. Son zamanlarda elektrikli SUV'ların çok popüler olduğunu görüyoruz. 2015'te Tesla Model X'i ve 2018'de Jaguar I-Pace tanıttı. Audi de geride kalamadı. Bu yüzden e-tron'u piyasaya sürdürdüler. İlk bakışta Q8'e benzer bir tipi var. Ancak ızgaraya baktığımızda bunun elektrikli bir otomobil olduğunu hemen anlarız. Çünkü biraz değişik. Büyük boyutlu sekizgen ızgaranın kapalı bir yapısı var ve ortadaki açıklık bataryanın soğutulması içindir. Üzerindeki led farları e-tron'da standart olarak geliyor ve aerodinamik tasarlanmış tamponda her iki tarafta hava girişleri bulunuyor. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobillerin kaputu altı genellikle boştur. Ama bu Audi e-tron kaputunun altında plastik bir kapak bulunuyor. Bu kapağın altında 60 litrelik bir alan var. Araç aletlerini ve şarj kablosunu saklamak için tasarlanmıştır. Ama özel olan şey, bunda bile yavaş kapanma özelliği var. Audi bu küçük detayları bile düşünmüş. Jaguar I-Pace'deki gibi şarj bağlantı noktası sürücü tarafından bulunuyor. Bu tuşa basarak açılıyor. İstediğinize bağlı. Bu şarj bağlantı noktasını her iki tarafta bulundurabilirsiniz. Hızlı şarj ile yarım saatte %80'e kadar doldurabiliyor ve fabrika menzili 401 km. Tabi bu rakam sürüş tarzına ve hava durumuna göre değişebiliyor. Bu e-tron'da öne çıkan bir özellik sanal yan aynalarıdır. Daha önce seri üretim otomobilinde görünmemiş dış aynalara sahiptir. İçinde küçük kamera bulunan sanal aynalar sadece Audi e-tron modelinde opsiyonel olarak sunuluyor. Fakat bu yeni sisteme alışmanız için biraz zaman alır. Mesela park ederken dışarı bakma eğilimindesin. Ama aslında bakma gereken yer kapı panelindeki bulunan ekrandır. Parlaklıkları otomatik olarak ayarlayan 7 inç ekranlar yakınlık sensörüyle donatılmıştır. Parmağın yüzeye doğru hareket ettirdiğinde simgeler etkinleştirilir ve bu simgelerle görseli taşıyabilir. Ve tabi sürücünün yolcu tarafı aynasını da ayarlaması mümkün. Bu araç iki elektrik motorlarına sahip. Önde 170 ve arkada 190 beygirlik elektrik motorları birlikte 360 beygirlik güç üretiyor. Fakat spor modunda 408 beygir ve 660 Nm torka sahip. Quattro yani 4 çekişli olduğu için 0-100 hızlı olmasını 5.7 saniyede yapabiliyor ve maksimum hızı saatte 200 kilometreye sınırlandırılmıştır. Normalde e-tron standart aerodinamik jantlar geliyor. Ama burada görmüş olduğunuz jantlar opsiyonel. 21 inç büyüklükte ve parlak siyah rengindedir. Bu jantlar arabayı daha havalı gösteriyor. e-tron'un iç tasarımı dış tarafı gibi teknolojiyle dolup taşıyor. El freni hariç her şey sayısallaştırılmış. Yeni Audi'lerdeki gibi her şey orta konsoldaki ekrandan ayarlanabiliyor. Üstteki 10.1 inçlik ekran bilgi eğlence sistemi kullanmak içindir. Standart olarak navigasyon, Apple CarPlay ve Android Drive destekliyor. Bence 2021'de her arabada olması gereken şeyler. Alttaki ekran 8.6 inç boyutundadır ve iklim ve konfor işlevlerini gösterir. Koltuk ısıtma ve soğutma gibi özellikleri buradan ayarlanabiliyor. Eşsiz vites kolu orta konsolda bulunuyor. Üstünde şık deri kaplaması var ve aynı zamanda ekranı kullanırken bilek dayanığı olarak kullanabilirsiniz. Karşımızdaki sanal kokpit 12.3 inç büyüklükte. Görünümü direksiyondaki tuşlarla özelleştirebiliriz. Sol tarafta güç kullanımı ve sağda hız göstergesini görüyoruz. Ayrıca navigasyonu daha geniş bir ekranda kullanmak mümkün. Peki bu araba tamamen elektrikli ise direksiyon simidinin arkasındaki bulunan vites kollarının fonksiyonu ne diye sorarsanız bu sorunun cevabı rejenerasyon miktarını ayarlamak içindir. Soldaki vites koluyla rejenerasyonu azaltıyoruz ve sağdaki vites koluyla arttırmak içindir. Arkada uzun birisi oturabilir mi diye endişe etmenize gerek yok. Çünkü e-tron'un tavanında 2 tane oyuk var. Bu oyuklar fazladan boşluk sağlıyor ve başınızın tavana değmesini engelliyor. Koltuklarda da oyuklar bulunduğu için arka tarafta yeter ki diz mesafesi var. Arkada şaft tünelin olmaması ortadaki kişinin daha fazla ayak boşluğuna sahip olduğu anlamına gelir.
Audi'ye göre e-tron sınıfındaki diğer tüm elektrikli arabalardan daha fazla diz boşluğuna sahiptir. Yani her bir kişi arkada rahatça oturabilir. Arka tarafta yolcuların klima kontrollerini ayarlamak mümkündür. Audi'de bilinen Bang & Olufsen ses sistemi sahneden duyuluyormuş gibi 3 boyutlu ses oluşturuyor. Arabanın içini daha geniş gösteren büyük cam tavanı da oldukça şık bir görünüme sahip. Audi e-tron standart olarak uyarlanabilir havalı süspansiyonla geliyor. Yol koşullarına göre yaklaşık 8 cm alçalabiliyor. Offroad'da en yüksek seviyesinde ve arabayı dynamic moduna aldığımızda yere daha yakın duruyor. Ön tampondaki hava girişleri ve sanal aynalarla birlikte bu daha aerodinamik bir etki sağlıyor. Bu araçta tek beğenmediğim şey arka camlarıdır. Evet, filmde olması güzel de arka camların tamamen açılmaması son model Audi'de gerekmeyen bir şeydir. Aracın arka farları yatay led şeritten oluşuyor ve sizi her seferinde hoş görünümlü bir animasyonla karşılıyor. Çok güzel değil mi? Bagajı hemen şöyle anahtarla açalım. Arka bagajın hacmi 600 litre büyüklükte. Koltuklara yatırdığımızda yaklaşık 1700 litrelik bir bagaj oluşuyor. Öndeki 60 litrelik bagajıyla beraber e-tron tam olarak 660 litrelik bir bagaja sahip. Kısacası ideal bir aile arabası.